Buzz Medya'nın sunduğu Figürcü'nün Seyir Defteri'nin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir ve güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Bizi soracak olursanız her zaman olduğu gibi muhteşemiz. Evet, kendi adıma uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olduğum için oldukça mutluyum. Zira geçen hafta sevgili Tuğçe mikrofonu devralmıştı. Ben hastaydım. Tatil dönüşü otobüste hasta oldum. Bunu başardığım için kendimi de tebrik ediyorum. Sesim komple gitmişti ki şu anda bile zorluk çekiyorum konuşurken bazen. Ama yine de geçen haftalara göre çok daha iyiyim. Geçmiş olsun mesajlarınız için de hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, bugün Dünya Batman Günü. Öncelikle kendimin sonra da hepinizin Batman gününü kutlarım. Dünyanın her yerinde bugün çeşitli organizasyonlar, etkinlikler yapılıyor. Biz de bunu es geçemezdik tabii ki ve bir Batman figürüyle bugüne katkıda bulunalım istedik. Tabii ki sponsorumuz Jetbank'in Ankara'da düzenlediği bir etkinlik var. Mağazalarına giderseniz eğer Ankara'da ve çevresindeyseniz çok keyifli bir ortamla karşılaşacaksınız. Ve ayrıca inanılmaz büyük bir çekiliş yaptılar. Yani dağıtılan hediyeler inanılmaz. Resmen böyle ağzımızın suları aktı bizim. Özellikle ben bir Batman fanı olarak çıldırdım. Umarım bana bir şey çıkar. Bana bir şey çıksın Ertan abi. Bana bir şey çıkarın oradan. Neyse, konumuzu dağıtmayalım. Şimdi bir tarafta en sevdiğim karakter, bir tarafta da bilgisayar oyunları. Yan yana geldikleri zaman benim gecem gündüzüm iptal oluyor. Oyun ne kadar kötü de olsa ben o oyunu oynuyorum, bitiriyorum. Farklı oynuyorum. Yapmadığım şeyleri farklı şekillerde yaparak bitiriyorum. Tabii eleştirimi yine yapıyorum oyuna karşı ama Batman franchise altında çıkan her şeye karşı büyük bir tutkum var. Sanıyorum ki en sevdiğim Batman oyunlarından bir tanesi de Arkham Origins. Ben diğerlerinden bir ayırırım bu oyunu. Çünkü oyunda Bruce Wayne'in ilk kahramanlık yıllarına geri dönüyorsunuz. Daha toy bir, yeni yetme bir kahramanken, daha süper heroluk kariyerinin başındayken, toyken yaşadıklarını ve yaptıklarını görüyorsunuz. Orada biraz daha kontrolsüz bir Batman karakteriyle karşılaşıyoruz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. 2013 yılında PlayStation'a, işte Wii'ye, Xbox'a ve PC'ye çıkmıştı sanıyorum ki. Söylediğim gibi Batman karakteri toy bir karakterdi. Hatta suite'ini bile işte kendi icadı olan parçalardan ya da Wayne şirketlerinin teknoloji lablarından topladığı malzemelerle bir araya getiriyordu ki bu figürümüzde zaten kendini gösteriyor. Bu yüzden şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bence PlayArtSky'nin yaptığı en iyi Batman figürü. Figür 1.6 ölçekte, yaklaşık 28 santime yakın bir ebadı var. Bol artikülasyon noktasına sahip, 1,5 kiloya yakın bir ağırlığıyla da inanılmaz ağır bir figür, onu da söyleyeyim şimdiden. Figürümüz 3 adet farklı el ile geliyor. Bunun yanında Batarang ve Grapple Gun geliyor. Aksesuar olarak da gayet yeterli. Pozlamalarınız için güzel şeyler çıkartabiliyorsunuz. Bir de her zamanki gibi bir standla beraber geliyor ama ben o standı çok fazla kullanmıyorum açıkçası. Yani dediğim gibi ağır da bir figür. Kesinlikle o dinamik stand o işe yaramıyor. Ben onun yerine 1.6 Hot Toys'larda bulunan bu standlardan kullanıyorum. Şunu da söyleyeyim, ben bir Batman fanı olarak farklı sanatçıların, heykeltıraşların, çizerlerin, modellemecilerin Batman'e farklı yaklaşımlarını hep sevmişimdir. Yani klasik bir Batman suite'inin dışında farklı yaklaşımları da görmek zihin açar, keyif verir. Ben hep böyle bakmışımdır bu olaya. PlayArtSky de tam olarak bu noktada duruyor benim için. Çünkü daha önce de bir Deadpool figürü incelemiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Böyle ikonik karakterlere biraz farklı yaklaşımlar gösterdiğiniz zaman genellikle ya sevilmeyen marka olursunuz ya da sevilen olursunuz. Bunun bir ortası olmaz. Çünkü kafadaki o standart görmek istenilen görüntüyü göremediğiniz zaman ve bunun aşırı bir fanıysanız da tavır alırsınız. Bence buna hiç gerek yok. O yüzden ben seven kısımdayım. PlayArtSky'nin dokunuşlarını seviyorum. Şimdi kutumuzla
tabii ki kutu olması beni çok daha mutlu ediyor. Onu da tekrar söyleyeyim. Figürümüzü incelemeye başlayalım. Evet, büyük figürün büyük kutusu oluyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Ön tarafta çok güzel pozlanmış bir Batman fotoğrafı var figürün kendisine ait. Alt tarafta Batman Arkham Origins''in logosu. Onun altında da Play Arts'ın kendi logosu var. Aşağıda da No 1 Batman yazıyor. Yan tarafta DC'nin, Warner Bros'un, Batman'in logoları mevcut. Üst tarafta da bir uyarı var. 3 yaşından küçük çocuklar için küçük parçalar içerir şeklinde. Gerçekten önemli bir uyarı. Evde eğer ufak çocuk varsa bu aksesuarları, bu küçük parçaları saklayınız. Çok fazla ortada bırakmayınız. Allah muhafaza, kötü şeylerle sonuçlanabilir bu durum. Benim aksesuarları saklamak adı altında bir videom var ekstra bölümde. Onu izleyebilirsiniz. Size faydalı olur. Hemen yan tarafa geçelim. Yan tarafta Gotham'ın Ay'la birlikte buluştuğu çok güzel bir fotoğraf var. Fotoğrafın altında da Batman, Arkham Origins ve Play Arts Kay'nin logoları var. Diğer yan tarafta da yine Batman, Arkham Origins ve Play Arts Kay'nin logosu var ve öndeki görüntü yana doğru taşmış. Arka tarafa çevirdiğinizde figürümüzün birkaç tane pozlaması mevcut ve diğer No 2 olan Deathstroke figürünün küçük bir görselini koymuşlar. Aşağıda uyarılar vesaireler var. Benim en sevdiğim kutu tarzlarından biri. Açıyorsunuz. Direkt çok güzel bir Batman görseli var ve aşağıda bir hikaye yazıyor. Yan tarafa da çevirdiğiniz zaman direkt Batman'i karşıdan görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldukça korumalı bir şekilde geliyor. Şeffaf alanın üzerinde de Gotham'ın silüeti var ve karlı bir hava var yine oyundaki gibi. Gerçekten keyifli bir kutu tasarım yapmışlar arkadaşlar. Üstte de ve altta da yine Batman, Arkham Origins ve Play Arts'ın logoları mevcut. Ben gerçekten beğendim bu kutu tasarımını. Standı göstereyim. Play Arts Kay'nin kendine özel ürettiği bir stand bu. Üst noktadan ayarlayarak yüksekliğini ve işte figürün duruş pozisyonunu, dinamik yapısını, havaya kaldırmayı ayarlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu figür için biraz sıkıntılı, ağır bir figür. Çok da böyle havada dinamik pozlar yakalamak için uygun olmuyor ama standı farklı bir şey için kullanabilirsiniz. Farklı bir figür için kullanabilirsiniz. Evet, şimdi geçelim figürümüzün detaylarına. Kafa modellemesiyle başlayalım her zamanki gibi. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Batman'in yüzündeki ifadeyi çok sevdim. Bakışlarıyla düşmanı korkutuyor resmen. Akşam yeminler edilmiş, sabah kalkmış böyle kararlı, akşam gidiyoruz Gotham'ı dağıtıyoruz beyler şeklinde bir ifadesi var. Ki ayrıca maske modellemesi de çok hoşuma gitti. Play Arts Kay'nin headsculptorlarında genellikle bir anime manga yaklaşımı var. Bu figürde o yok. Bu figürde gerçekten olması gerektiği gibi güzel bir modelleme ve boya işçiliği var. Beğendim. Buradan Play Arts'a alkışlarımı yolluyorum. Beni bu figürde en çok şaşırtan şey direkt olarak pelerini arkadaşlar. Body'ye falan geçmeden önce size bunu göstermek istiyorum. Ön tarafta Batman'in body armor'una bağlanan bu parça gördüğünüz gibi havaya kalkıyor ve bu yumuşak plastikten üretilmiş. Güzel bir modellemesi ve boya işçiliği var. Bunun asıl görevi ise şu. Arka tarafta gördüğünüz pelerinin 2 adet vücut bağlantısını gizlemek. 2 büyük parçadan oluşan bu pelerin sırttan figürün body'sine bağlı arkadaşlar. Hareket ettirerek pozlanmasını sağlıyor. Yukarı, aşağı, sağa, sola, yana, öne istediğiniz gibi pozlayabiliyorsunuz. Size inanılmaz dinamik ve hareketli bir duruş oluşturuyor ki bu pozlamalarda müthiş keyifli oluyor. Bu fikir çok hoşuma gitti. Birkaç figürde daha var. Bu zaten Play Arts Kay'nin genel bir adeti diyelim. Onun bir tarzı bu. Ama şunu da söyleyeyim. Eminim ki bunu da sevmeyeni çoktur. Çünkü çok böyle net bir çizgi. Bu pelerini seversin ya da sevmezsin durumu var. Ayrıca pelerinin modellemesi ve boya işçiliği, özellikle ton geçişleri çok hoşuma gitti. Bunu söyleyebilirim. Geçelim figürün body'sine. Öncelikle yine şunu söyleyeyim. Hep öncelikle bir şey söylüyorum ama şunu söyleyeyim. Genel olarak heybetli bir Batman suite'i bu. Çok beğendim ben. Detayları, boya işçiliği ve pozlanabilirliği oldukça güzel. Beni sadece rahatsız eden tek bir parçası var. O da şu gördüğünüz göğüs kısmıyla alttaki karın kaslarının birleşimindeki parça.
Tabii ki burada bir artikülasyon noktası olduğu için bu böyle. Ama biraz fazla ön tarafta duruyor ve orada bir gap, bir boşluk oluşturuyor. Bu da baktığınızda biraz rahatsız edici oluyor. Fakat çok büyük bir problem değil. Sağladığı imkanları, pozlama imkanlarını düşündüğünüzde aman deyip geçebilirsiniz arkadaşlar. Genellikle incelemelerde zaten insanlar oraya takılmış anladığım kadarıyla. Hemen göğsün önünde tipik olarak bir Batman logosu var. Oldukça geniş, parlak bir siyah renge boyanmış ve Suite'in diğer parçaları arasında direkt göze çarpan bir tasarıma sahip. Benim hoşuma gitti. Oyundaki Batsuite'ini birebir olarak görüyorsunuz arkadaşlar figürün üzerinde. Ben gerçekten çok beğendim. Logonun alt tarafında baklava şeklinde zırh detayları ile devam eden body utility belt ile son buluyor. Batman'in kullandığı ekipmanlar takılı durumda. Poçlar var. Bir takım cihazlar var. Renk olarak da modelleme olarak da çok keyifli olmuş. Bu noktadan yukarı çıkalım ve omuzlara doğru bakalım. Şu parçanın yumuşak olması pozlarken kollarınızı istediğiniz gibi kullanabilme imkanı sağlıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Omuzların iki tarafında da armorlar var Suite'in üstünde. Hatta puzzle'larda ve arka taraflarında da var. Çok güzel ve detaylı gözüküyor. Üzerindeki perçemlere kadar yapmışlar. Hiçbir detay atlanmamış. Hem Suite'in kendi texture'ını, dokusunu da görebiliyorsunuz böylelikle. Bütün bu detaylardan sıyrılıp aşağıya doğru indiğinizde kolda holografik ekranlı bilgisayarın olduğu bölümü görüyorsunuz. En azından ben öyle olduğunu hayal ediyorum ve öyle olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir aparat ve ekstra bir şey yok zaten holografik olduğu için. Bunun dışında ek elleriyle beraber el modellemelerinden ben çok memnunum. Gerçekten güzel modelleme yapılmış. Detayları da keyifli. Sadece batarangi tutarken biraz problem yaşıyorsunuz. Onun da sebebi ellerden birinin grapple gun olarak yapılmış olması. Biraz tuhaf kalıyor ama çok da önemli değil açıkçası. Kemerden alta indiğimizde yine Batman'in tüm body'de olduğu gibi genç ve güçlü anatomik yapısı kendini belli ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı Roberto Carlos gibi bacak var adamda. Aşağıya kadar suite'i görüyorsunuz. Herhangi bir böyle yukarıdaki gibi armor, kollardaki ve bacaklardaki gibi armor yok. Daha sert bir koruması var orada. Bunun üzerindeki boya da ön tarafta daha açık renklerde ve aşağıya doğru koyulaşan tonlarda, sanki güneş oraları daha fazla soldurmuş gibi duruyor. Batman Cenzim tabi genç, o zaman böyle 50 tane suit yok adamın. Aşağıya doğru diz kapaklarından ayaklara kadar çok güzel bir armor işçiliği var arkadaşlar. Modellemesi, detayları, boya işçiliği, artikülasyon durumu gerçekten çok keyifli. Ben çok beğendim. Bu tarz böyle komple böyle bir armordan oluşan bir figür canlandı kafamda. Gerçekten çok klas olabilir. Boya işçiliği güzel olmuş derken şunu da söyleyeyim. Genel olarak bütün figürde bizim weathering dediğimiz bir teknik uygulanmış. İşte eskitmeler var, çizikler var, vuruklar var, battle damage, küçük küçük noktalar var. O yüzden genel anlamda da güzel bir işçiliğe sahip. Onu da hatırlatayım. Batman'in ayaklarında kışlı modeli bir postal mevcut arkadaşlar. Postalın tabanlarındaki modellemeye kadar atlamadan yapmışlar. Ayrıca uç taraflarında da gördüğünüz gibi eklemler mevcut. Ben çok fazla kullanmıyorum ama yine de faydalı olabilir. Evet, figürün detayları aşağı yukarı böyle. Şimdi isterseniz bir de artikülasyonuna bakalım. Geçelim aksesuarlarımıza. Elimizde bir adet grapple gun var. Tek parça olarak modellenmiş fakat oldukça detaylı ve iyi bir boya işçiliğine sahip aksesuar bu. Gördüğünüz gibi üzerinde kullanımdan kaynaklı bir takım işte bizim weathering dediğimiz dış etken izleri var. Onun dışında söyleyebileceğim çok da fazla bir şey yok. Oldukça keyifli bir aksesuar. Bununla beraber Batman'in tabii ki batarangi geliyor. Yine oldukça detaylı bir modellemeye sahip, güzel bir boya işçiliğine sahip ve en güzeli de kullanım efektlerinin olması. Gerçekten daha önce defalarca fırlatıldığı belli olan Batman'in tasarruf ettiği dönemlerden kalan bir batarang. Bu arada batarang ilk olarak Bill Finger tarafından Detective Comics'in 31. sayısında çizilmiş. Bu da 1939 yılı arkadaşlar. Daha sonra biz bunu televizyon dizisinde görerek Batman'in hayatında
sıkça görmeye başlamıştık. Onu da hatırlatmış olalım size. Bununla birlikte farklı eller geliyor. Gördüğünüz gibi bir adet yumruk şeklinde el var. Şu anda benim kullandığım elin teki. Bir adet daha dramatik pozlamalarda kullanabileceğiniz daha rahat pozlanmış bir el var. Ve bir adet de tetik el var. Buna genelde ben beta rengi de koyuyorum. İsterseniz bu şekilde koyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde koyabilirsiniz. Ben böyle kullanıyorum. Biraz daha mantıklı oluyor. Tam istediğim gibi olmasa da keyifli olmuş bence. Aksesuarlarımız bundan ibaret. Öncelikle head tarafında boynun altında ve üstünde olmak üzere 2 adet eklem noktası var. Bir tanesinde kafayı öne doğru aşağı doğru ittirirken bir tanesinde de tam olarak geriye, sağa, sola, yana istediğiniz her pozisyona döndürebiliyorsunuz. Onun dışında omuzlarda bir artikülasyon noktası var. Omuzların hemen altında dirseklerde bir artikülasyon noktası var. Tabii ki bilekte bir artikülasyon noktası var. İki kol için de geçerli bu. Ön tarafta karın kaslarının olduğu yerde bir artikülasyon noktası var. Yine sağa sola döndürüyorsunuz. Aşağı yukarı istediğiniz pozisyona getirebiliyorsunuz. Onun dışında belde küçük bir hareket noktası var. Yine döndürebiliyorsunuz figürü. Aşağı doğru indiğinizde aşağıda bacakları istediğiniz gibi yanlara açabiliyorsunuz. Öne arkaya açabiliyorsunuz. Oldukça kaliteli bir artikülasyon yapılmış. Diz kapakları gördüğünüz gibi şu noktadan 3 parça halinde artikülasyona sahip. Yine gördüğünüz gibi ayaklar öne arkaya hareket ediyor ve en son uçlarda da bir hareket noktası var. Tabii ki bunun dışında figürün en önemli özelliklerinden biri olan arka taraftaki pelerinin artikülasyonu. İki büyük parçadan oluştuğunu söylemiştik. Gördüğünüz gibi figür sağa sola aşağı yukarı istediğiniz her pozisyona gelecek şekilde bir pelerine sahip. Bu çok eğlenceli bir şey. Özellikle fotoğrafçılar için müthiş işler çıkartılabilir. Şimdi genel anlamda bir toparlayalım. Son olarak benim yorumum şu: eğer Play Art Sky firmasının ürünlerine göz atmak istiyorsanız ve Batman serisine başlayacaksanız bence edinmeniz gereken ilk figür bu. Gerçekten diğer figürler de güzel ama bu seri içindeki en iyi Batman figürü olduğunu söyleyebilirim. Gerek modellemesi, gerek boya işçiliği, gerek aksesuarları, gerek ebatı gerçekten keyifli. Artı bir de pelerin hadisesi var. O da çok keyifli. Benim bu figürle ilgili tek eleştirim renk olarak kullanılan bronz ve mor rengin kullanım alanları. Oyunda bu renkler var mıydı, bir yansıma mıydı, neydi tam olarak hatırlayamadığım için bana biraz absürt geldi. Olmasa daha güzel olurmuş diye düşündüm. Ama hani çok büyük bir problem mi? Değil. Seveni vardır, sevmeyeni vardır. O yüzden benim için çok büyük bir sorun değil. Kesinlikle şans vermeniz gereken Batman varyantlarından bir tanesi. Farklı bir Batman bakışı. Aynı firmanın diğer karakterleri olan tasarımları da gayet göz dolduruyor bence. Onlara da bakabilirsiniz. Buzz Medya'nın sunduğu Figürcü'nün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı, sosyal mecralarda bizi takip etmeyi ve Figürcü'nün seyirdefteri.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.